Varis biraz günümüzün, çağımızın hastalığı. Özellikle tabii kadınlarda estetik açıdan da çok büyük sıkıntılar, sorunlar çıkartan bir problem. Tabii kirlenmiş olacak, oksijenini dokuya verecek, karbondioksit alacak. Bu kirli kan, acaba o kalbe tekrar geri nasıl, ne diyoruz mesela uzun uçak yolculuklarında, uzun yolculuklarda sabit kalmayın. Kalkın bir işte ise bir iki tur atın. Bacaklarınıza masajlar yapın diyoruz. Çalışma ortamlarında, özellikle bürolarda çalışan, masa başı çalışanlar için de aynı şey geçerli. Yine kuaförler gibi, cerrahlar gibi, öğretmenler gibi sabit ayakta durarak görevlerini yapan bireylerimiz var. Bunlarda da hep önerdiğimiz şey biraz hareketli olmak ve o mekanizmaları Herkese merhaba, ben Profesör Doktor Haluk Akbaş, katlama cerrahi. Bugün sizlerle biraz varis üzerinde sohbet etmek istiyorum. Varis biraz günümüzün, çağımızın hastalığı. Tabii kadınlarda estetik açıdan da çok büyük sıkıntılar, sorunlar çıkartan bir problem. Şimdi varis dediğimiz zaman hasta olayın bence iki boyutu var. Bir, hakikaten bunun hastalık olan bölümü. Bir de estetik açıdan, özellikle kadın hastalarımızı çok rahatsız eden bölümü. Şimdi burada toplar damar mekanizmasını iyi anlamanız lazım. Bakın, kalp temiz kanı vücuda pompalıyor. Bu kan sizin ayak parmaklarınıza kadar gidiyor. Bir de tabii yer çekimi var. Onu rahatlıkla aşağıya götüren. Peki hiç düşündünüz mü? Bu kan geriye tabii kirlenmiş olacak. Oksijenini dokuya verecek. Karbondioksit alacak. Bu kirli kan acaba o kalbe tekrar geri nasıl dönebilir? Çünkü döndürmeniz lazım. Değil mi? Bir deveren sağlamamız lazım. Hani bilirsiniz biyoloji derslerinde bunlar anlatılmıştır. Şimdi bu kirli kanı yukarıya taşırken iki sorunumuz var. Bir, aşağıda bir pompa yok. Yukarıda bir pompa vardı, kalp vardı ama aşağıda bir kalp yok. İkinci sorunumuz da yer çekimini yenmemiz gerekiyor. İşte buna yönelik oluşan mekanizma şu. Toplar damarların içerisinde valfler var. Bu valfler check valf gibi. Yani kanı bir yöne, yani yukarıya doğru geçiriyor fakat içine geçirmiş olduğu kanı geri kaçırmaması lazım. Böylece kan porsiyonlar halinde yukarıya, kalbe kadar götürülebiliyor. İkinci mekanizma da evet, aşağıda bir kalp yok ama ne var? Bacak adalelerimiz var. Bacak adalelerimiz aynı bir kalp gibi sürekli hareket halinde. Biz o nedenle ne diyoruz mesela uzun uçak yolculuklarında, uzun yolculuklarda sabit kalmayın. Kalkın bir işte ise bir iki tur atın. Bacaklarınıza masajlar yapın diyoruz. Yine aynı şekilde çalışma ortamlarında, özellikle bürolarda çalışan, masa başı çalışanlar için de aynı şey geçerli. Yine kuaförler gibi, cerrahlar gibi, öğretmenler gibi sabit ayakta durarak görevlerini yapan bireylerimiz var. Bunlarda da hep önerdiğimiz şey biraz hareketli olmak ve o mekanizmaları, yani hangi mekanizma o? Tekrar söylüyorum. Bir, bacaklarımızın kompresyon görevi yapması bacak adaleleri sayesinde. İkincisi de valflerin çalıştırılması lazım. Şimdi genetik sebeplerle olabilir. Bu bahsettiğimiz durumlar nedeniyle olabilir. Mesela kadınlarda gebelikte karın büyüdükçe hamilelik sebebiyle değil mi? Altta kan akımının yukarıya taşınması yavaşlar. Bütün bunlar hidrostatik basıncı arttırır. Yani damarda bir genişleme oluşturur. Damar genişleyince kapak kaçırmaya başlar. Kapak kaçırdıkça damar daha çok genişler. Neyi anlatıyorum? Bir kısır döngüyü. Varis hastalığı aslında bir kısır döngüdür. Damarlar genişler, damar genişler, kapak kaçırır, kapak kaçırdıkça damar daha çok genişler ve bu süreç böyle devam eder. O nedenle varis hastalarında şunu öneririz. Mutlaka varis çorabı giyin. Niçin bunu öneriyoruz? Çünkü çorap bacağı sıkarak, basıncı arttırarak hem o hidrostatik basıncın düşmesini sağlar, genişlemiş olan damarı tabiri caizse biraz toparlar. Toparladığı için kapaklar daha iyi çalışmaya başlar ve hasta rahatlar. Ağrısı düzelir, şişlik ve benzeri durumlar önlenir. Ama varis çorabın dezavantajı şu, çorap ayağınızdayken işe yarar. Çorabı çıkardığınızda tekrar bu patolojik döngü geriye döner. Yani kalıcı değildir bu tedavi ama gerçekten variste en etkili, en başarılı ve hastanızın uyuması gereken önemli bir tedavi yöntemidir. Genelde bizde, halkımızda tedavi deyince ameliyat yahut ilaç kullanımı, serum, iğne ve benzeri şeyler anlaşılıyor. Ama varis biraz burada farklı bir hastalık grubu. Gerçekten de varis çorabı, varis tedavisinde her zaman kullanılması gereken, elimizin altında tutulması gereken bir yöntem. Diğer durumlar ne? Tabii ki bir müdahale ile bu bozulmuş olan damarları temizlemek gerekiyor. Şimdi orada da şunu anlamanız lazım. Halk arasında iç varis, dış varis diye tabir edilen bir yöntem var. Aslında bu çok bu durumu doğru
analiz eden, doğru anlatan bir yöntem olmamakla birlikte kısmen anlaşılmasında fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Burada yüzeyel varis sistemini biz ultrasonla tarıyoruz. Yani siz varis sorununuz varsa bir kanıtlama cerrahına başvurduğunuzda sizden ultrason isteyecek. Bu ultrasonda neyi görmeye çalışacak cerrah? Derin sisteminiz ve yüzeyel sisteminiz çalışıyor mu? Kapakların durumu nedir? Damarlarda genişleme ne boyuttadır? Kaçak boyutu nedir? İşte bunlara göre bazı kriterlerimiz var. O kriterlerde eğer damar fazla genişlediyse, kaçak arttıysa, valvler iyi çalışmıyorsa o zaman size cerrahınız müdahale önerebilir. Burada bahsettiğimiz damarlar çok gözle görülen damarlar değil, onu söyleyeyim. İç damar da değil ama yüzeyel dememize rağmen gözle çok fazla görebileceğiniz damarlar değil. Onların yan dallarında genişlemeler varsa, hani o varis dediğimiz halk arasında böyle bukle bukle olmuş, memeleşmiş damarlar, tabi bu yüzeyel damarda kaçak oldukça, yüzeyel damar bozuldukça bu yüzeydeki diğer damarlara da yansıyor ve onu görsel görmeye başlıyor. Ama burada konuştuğum damar yine aslında bizim gözle görmediğimiz içte bulunan bir damar. Eskiden biz bunları açık cerrahi yapıyorduk. Yani ne yapıyorduk? Ayak bileğinden bir kesi, kasıktan bir kesi yapıyorduk. Damar içerisine özel bir tel gönderip bu damarı komple çekip çıkartıyorduk. Şimdi bu işlemi artık kapalı yapıyoruz. Yani ya lazer yöntemiyle ya da radyo frekans ablasyon dediğimiz yöntemle bunları yapabiliyoruz. Avantajı şu, hiçbir şey kesmiyoruz, herhangi bir kesi yok. Sadece diz üstü bölgeden bir özel iğneyle giriyoruz. Onun içinden radyo frekans veya bizim lazer ablasyon kateterimizi yerleştiriyoruz boduk damarın içerisine ve bunu ultrason eşiğinde görerek yapıyoruz. Ve daha sonra lazerle ya da radyo frekansla uyguladığımız yüksek enerjiyle tabiri caizse damarları buharlaştırıyoruz, iptal ediyoruz. Memeleşmiş olan, yüzeyde görünen, görsel anlamda bizi rahatsız eden bölümler varsa onları da çok minik kesiler yaparak o meme başlarını tamamen temizliyoruz. Çünkü o damarın akla şu gelebilir burada. Hocam o damar çıkıyor, peki ne yapacağız biz? O damar olmadan olabiliyor mu? Tabii ki. Biz mesela bypass ameliyatlarında yıllardır hastalarımızdan bu toplar damarı çıkartıyoruz ve kalbe monte ediyoruz. Yani bu damar sizin dolaşımınız için, sağlığınız için mutlaka olması gereken bir damar değil. Tüm bacaktaki kan dolaşımının %10 civarını taşıyan bir damar. Yani o damar bozulmuşsa onun durması size daha fazla zarar verir. Diğer damarlarınızda da genişlemelere yol açacağı için onun çıkartılması tamamen iptal edilmesi gerekmektedir. Bu konuda hani bir endişeniz olmasın. Dediğim gibi hiçbir kesi yapmadan, herhangi bir narkoz vermeden, herhangi bir uyutma işlemi şu bu yapmadan bu kapalı yöntemle varis işlemini yapabiliyoruz. Konuşmamın başında bir de görsel varislerden bahsetmiştim. Onlar da şu, özellikle genç kadınlarda sorun olabiliyor. Hani mesela mermeri bilirsiniz, böyle mermerin damarlanmaları vardır. İnce ince, bazı yerlerde daha kalın da olabilir. Aynen o şekilde kadınların yüzeyel cilt, yani kapiler diye tabir ettiğimiz, telangiektazi diye tabir ettiğimiz böyle hafif morluklar, böyle bir mermerdeki dallanma gibi çok ince dallanmalar olur. Görsel açıdan hakikaten hoş görünmez. Onlara da biz skleroterapi dediğimiz bir yöntemle müdahale ediyoruz. Bu tamamen görsel bir işlem. Tamamen estetik bir işlem. Burada amacımız tedavi değil. Zaten ortada bir sağlık sorunu yok. Bir estetik sorun var. O estetik sorunu gidermek için bunu poliklinik koşullarında yapabiliyoruz. Yani herhangi bir narkoda şuna buna yine ihtiyaç yok. Seanslar halinde geliyorsunuz. Belli bölgeleri skleroterapi dediğimiz yöntemde o damarı silen, o damarı tabiri caizse yapıştıran, skleroze eden özel bir ajan, özel bir preparat uyguluyoruz. Çok ince iğnelerle bunu yapıyoruz. Bu özellikle şeker hastaları bilirler, insülin iğneleri vardır. Onlarla bu işlemi yapıyoruz. Herhangi bir acı ağrı duymazsınız. Çok nadiren belki alerjik problemler yaratabilir. Ama çok nadir görüyoruz onu da. Aynı gün işleminiz yapılır. Fakat da bir bacağı bir sarmamız gerekiyor. Yani bir gün, 2 gün bir sargılı gezme durumumuz var. O nedenle böyle çok sıcak havalarda falan bazen önermiyoruz ama bu sonbahar, kış mevsimi, yani ilkbaharın ilk ayları gayet uygun dönemler. Birkaç seansta artık ne kadar yaygınsa varisiniz, birkaç seansta bunları skleroterapi dediğimiz bu yöntemle tamamen estetik maksatla, tekrar altını çiziyorum, kurutup halledebiliyoruz. Bir de tabii daha derin sistemi tutan kaçaklar var. Onlara var istemiyoruz. Derin venöz yetmezlik diyoruz. Onu da başka bir dönemde anlatırız. Herkese selam, saygılar, sevgiler.